İnsanlığın Ay'a geri dönüşünü anlattığımız Artemis serisi içinde ikinci videomuzun konusu olan Artemis programının en önemli üyelerinden olan ve aynı zamanda Ay'a insan ve kargo taşıyacak olan SLS roketi tamamlandığı zaman gelmiş geçmiş en güçlü roket olacak. Peki SLS'in hikayesi nasıl başladı? Teknik özellikleri neler ve tüm bu özellikler ne anlama geliyor? One giant leap for mankind. 2011'de Takım Yıldızı programının iptalinden bir yıl sonra aynı Takım Yıldızı'ndaki gibi RS-5'e benzer bir roket yapılacağı duyuruldu. Ve bu roketin ismi SLS yani uzay fırlatma sistemi olacaktı. SLS'in dış görünüşü oldukça RS-5'e benzemektedir. Fakat bu ilk roketin arasında birkaç fark bulunmakta. SLS geliştirilmeye başlandığı zaman ilk olarak 3 farklı varyantı olacaktı. 3 ana motorlu Blok 0, gelişmiş SRB'li Blok 1A, son olarak ise 5 ana motorlu ve 3 tane J2X barındıran EDS üst aşamalı Blok 2. Fakat bu varyantlar kongre tarafından kabul edilmedi ve şu anda bildiğimiz Blok 1, 1B ve 2 geldi. Bu varyantlarla birlikte yapılan gerekli tasarım değişiklikleriyle üst aşamada bulunan J2X motoru yerine RLO motorlarının kullanılması, merkez aşamada ise 4 tane RS-25 motorunun kullanılması kararlaştırıldı. 2013 yılında roket PDR yani ön tasarım incelemesinden geçti. Ertesi yıl ise SLS Blok 1 kritik karar noktası C'den geçerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bununla birlikte artık SLS tam kapsamlı bir şekilde geliştirilmeye başlanıyordu ve uçuşunun tahmini olarak Kasım 2018'de olması öngörülüyordu. Ve Kasım 2014'te SLS'in ilk merkez aşaması için bazı parçaların üretimi NASA'nın New Orleans'taki Michoud montaj tesisinde başladı. Ertesi yıl ise Northrop Grumman'ın yaptığı ve SLS'in çok önemli bir bileşeni olan katı yakıtlı iticiler başarıyla test edildi. 5 Kasım 2016'da da Dynetics tarafından SLS'in üretim tekniklerinin test edileceği tam ölçekli bir test modeli yapılmaya başlandı ve bu test modelinin üretimi bir aydan kısa sürede tamamlandı. Test modelinin üretilmesi sırasında Amerika'da hükümet değişikliği oldu ve ertesi yıl 2017'de başa gelen Trump yönetimi Amerika'yı tekrar Ay'a taşıyacak olan Artemis programını duyurdu ve SLS'in yapacağı ilk 3 ve sonraki görevlerin hepsi Artemis programı kapsamında yapılacağı açıklandı. Tüm bunların olduğu sırada test modeli merkez aşımının nasıl taşınacağı, kaldırılacağı ve benzeri operasyonların alıştırmasını yapmak için sırasıyla Eylül 2017'de montaj tesisi, 2019 yazında Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezi ve Eylül 2019'da ise Kennedy Uzay Merkezi'ndeki araç birleştirme binasına taşınarak tüm testlerini tamamladı. Artemis programının ilk görevi ve SLS'in ilk uçuşu olan Artemis 1'in merkez aşaması da 2015'te üretilmeye başlandı ve 2020'de merkez aşamanın tamamlanmasının ardından NASA ve Boeing mühendisleri Artemis 1'de kullanılacak bu merkez aşamayı her şeyiyle test etmek adına üretim tesisi Michoud'dan Stennis'teki tarihi B2 test standına taşıdı. NASA ve Boeing merkez aşamanın test edilmesi için 8 farklı testten oluşan Green Run test serisine 2020 yılının baharında başladılar. Bu test serisi 2021 baharında yapılan aynı uçuşta olacağı gibi merkez aşamanın 4 motorunun 8 dakika boyunca ateşlenmesiyle tamamlandı ve Green Run'ın tamamlanmasıyla Artemis 1'de kullanılacak olan merkez aşama Kennedy Uzay Merkezi'ne getirildi. Şu anda ise NASA ve Boeing Kasım ayında olması planlanan ilk uçuş için SLS'i birleştirmekte. Gelecek 10 yılda insanlığı tekrardan Ay'a götürmeye hedefleyen ve yüksek ağırlıkta yük taşıma kapasitesine sahip olan SLS roketinin teknik detaylarından biraz bahsedelim. SLS roketinin birkaç farklı versiyonu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla SLS Blok 1, SLS Blok 1B, SLS Blok 1B Kargo, SLS Blok 2 ve SLS Blok 2 Kargo. İki aşamaya sahip olan SLS roketinin ilk aşamasında hidrojen ve oksijen kullanan 4 adet RS-25 motoru bulunmaktadır ve RS-25'lerin bulunduğu merkez aşamanın uzunluğu 65 metre, çapı ise 8,4 metredir. Merkez aşama uçuş sırasında 480 saniye boyunca motorlarını ateşlemektedir ve tamamen yakıtla dolu iken 4 adet RS-25 motoru toplamda 9111 kN itki üretmektedir. Birinci aşamada SLS'in kalkışını destekleyen 2 adet katı yakıtlı itici bulunmaktadır. Bu katı yakıtlı iticiler 54 metre uzunluğunda ve 3,71 metre çapa sahiptir. Roketin kalkışının gerçekleştiği ilk anda her biri 14.600 kN itki üreten 2 adet itici toplamda 29.200 kN itki üretir. Merkez aşamada bulunan 4 adet RS-25 motorunun ürettiği itkiyi de hesaba katarsak SLS'in kalkış anında ürettiği toplam itki 38.315 kN'dır. SLS Blok 1'in ikinci aşamasında United Launch Alliance'ın ürettiği ICPS kullanılırken Blok 1B'de Boeing'in üreteceği Exploration Upper Stage
Stage yani EOS kullanılacaktır. SLS Blok 1'de kullanılacak ICPS'te bir adet RL-10B2 motoru bulunmaktadır. Bu aşamada birinci aşamada olduğu gibi hidrojen ve oksijen kullanılmaktadır. 1125 saniyelik bir ateşleme süresine sahip olmakla beraber 110 kN itki üretebilmektedir. Ve ICPS'in toplam uzunluğu 13,7 metredir. SLS Blok 1B ve sonraki versiyonlarda kullanılacak olan EOS'ta ise 4 adet RL-10 motoru bulunmaktadır. 4 RL-10 motorunun üreteceği toplam itki ise 440 kN'dır ve EOS'un toplam uzunluğu ise 17,6 metredir. ICPS'te olduğu gibi EOS'ta hidrojen ve oksijen kullanacaktır. EOS ile birlikte SLS'in taşıyabileceği maksimum yük kapasitesi artacak ve bu şekilde SLS Ay'a Satürn 5 ile hemen hemen aynı miktarda yük gönderebilecektir. Peki az önce verdiğimiz bu teknik detaylar ne anlama geliyor? Bu detayların ne anlama geldiğini anlamanın en kolay yolu SLS'i diğer roketlerle karşılaştırmaktır. SLS'in şu an planlanan 5 tane versiyonu olmakla beraber bu karşılaştırma için muhtemelen en çok kullanılacak versiyon olan Blok 1B'nin mürettebat taşıyacak olan halini kullanacağız. SLS'i karşılaştırmaya ilk olarak Apollo programında kullanılan Satürn 5 ile başlayalım. Biz karşılaştırmayı görselde gördüğünüz gibi 6 alana ayırdık. İlk olarak boyutla başlayalım. SLS ile Satürn 5 hemen hemen aynı boyuta sahip. İkinci önemli alan ise yük kapasitesi. SLS Blok 1B Satürn 5'e göre Ay'a 3 ton daha az yük taşıyor. Ama bu o kadar da önemli değil. Çünkü SLS Satürn 5 gibi Ay'a mürettebat ile birlikte bir iniş aracı götürmeyecek. Mürettebat kısmında SLS Ay'a maksimum 6 kişi götürebilirken Satürn 5 5 kişi götürebiliyor. Ancak burada şunu hatırlatmak gerekir ki Satürn 5 tüm görevlerinde Ay'a sadece 3 kişi taşıdı. SLS de muhtemelen hiçbir zaman 6 kişi taşımayacak. Diğer bir alan olan itkide ise rakamlar hemen hemen eşit. Bir sonraki alan olan maliyette ise işler biraz yanıltıcı olabilir. Maliyet her ne kadar aynı gözükse de bu rakama daha doğru yaklaşmak için her iki roketin de bu fiyata ne kadar yük taşıyabildiğini oranlamamız gerek. Bu hesaplamaya göre Satürn 5'in SLS'ten %30 daha ucuz olduğu görülebilir. Ancak işin burada bittiğini sanıyorsanız hayır. Bu işe biraz daha mantıksal yaklaşmak gerek. Satürn 5'in SLS'ten %30 daha ucuz olmasının sebebi Satürn 5'in inanılmaz yük kapasitesi. Öyle ki Satürn 5 alçak dünya yörüngesine 140 ton taşıyabilir ki bu gerçekten efsanevi bir değer. Ancak şöyle de bir şey var ki insanlık hiçbir zaman yörüngeye 50 tondan bile ağır bir şey taşımadı. Bugün her iki rokette kullanımda olsaydı 30 tonluk dev bir uyduyu SLS 1,2 milyar dolara taşırken Satürn 5 1,23 milyar dolara taşıyacaktı. Ayrıca Artemis 8'den sonra SLS'in fırlatma başına maliyetinin 876 milyon dolara inmesi bekleniyor ki bunu da hesaba katarsak SLS bu devasa uyduyu Satürn 5'e göre yaklaşık 300 milyon dolar daha ucuza taşıyacaktı. Sonuç olarak SLS Satürn 5'ten şu anlık teknik olarak daha pahalı olsa da mantıksal açıdan çok daha ucuz ve kullanışlı. İkinci karşılaştırmamız ise daha çok SLS'in maliyetine ilişkin olacak. Eğer bilmiyorsanız söylemekte fayda var ki SLS'e yapılan en büyük eleştiri ise maliyeti. Peki SLS gerçekten pahalı mı ve bu eleştirileri hak ediyor mu? Bu karşılaştırmanın en adil şekilde olabilmesi için fiyat bölü kilogram oranında inceleyeceğiz. Bu karşılaştırmada günümüzün yeniden kullanılabilir araçları yer almayacak. Tüm bu şartlar altında karşılaştırmak için en iyi 4 rakip olarak Delta 4 Heavy, Satürn 5, Atlas 5 ve yeniden kullanılabilirlik kuralından muaf tutarak uzay mekiğini seçtik. İlk olarak uzay mekiğiyle başlayalım. Uzay mekiği alçak dünya yörüngesine 27,5 ton yük taşıyabilirken 576 milyon dolar gibi bir fırlatma maliyetine sahipti. Bu ikisinin oranı ise yaklaşık olarak 21'e denk geliyor. Delta 4 Heavy ise alçak dünya yörüngesine 28,8 ton yük taşıyabilirken 350 milyon dolar gibi bir fiyata sahip ki bu ikisinin oranlaması ise 12,1'e denk geliyor. Bu oranlamayı SLS, Satürn 5 ve Atlas 5 ile de yaptığımız zaman bu tablo ortaya çıkıyor. Bu tabloda açıkça görülebileceği gibi aslında SLS yeniden kullanılabilir olmamasına rağmen oldukça ucuz. Peki SLS tüm avantajlarıyla birlikte gerçekten kullanılabilir ve üretilebilir olacak mı? SLS'in test edildiği Stennis tesisi veya birleştirildiği araç birleştirme binası gibi tesisler Satürn 5 için inşa edildi ve SLS bu hazır tesisleri kullandığı için her açıdan süreci çok daha kolaylaştırıyor. SLS'in üretilmesindeki başka bir avantaj ise temel olarak uzay mekiğinin teknolojisini baz alması. SLS kongre tarafından kabul edildiğinde koşulan şartlardan biri de NASA'nın şu an kullandığı tedarikçileri yani uzay mekiğinin tedarikçilerini kullanmasıydı. Bu yüzden NASA uzay mekiğinin teknolojilerini baz alarak bir roket geliştirdi. Uzay mekiğinden gelen tecrübeyi kullanan SLS bu sayede hem daha kolay üretilecek ve daha az maliyete sahip olacak. Tüm bu özelliklerle beraber Artemis programı içinde SLS oldukça büyük bir yer tutuyor. Lunar Starship ile beraber insanlığı Ay'a taşıyacak bu roket Ay'a insan ve kurulacak üstün parçalarının taşımanın yanı sıra uzay alanında gitgide gelişen Çin'in Long March 9 roketine büyük bir rakip olacak. İkinci uzay yarışı daha yeni başlıyor.
Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.